Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesini gezeceğiz. İlk olarak Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret edip ilçenin merkezinde biraz gezindikten sonra Çilehane denilen başka bir tarihi mekanla gezimizi sonlandıracağız. Hacı Bektaş ilçesine girdik şu an. Ardıç. Türbeye 1 dakikalık bir yol kaldı. Bu ne lan? Bu nasıl göbek yaptınız oğlum? Tuzak gibi göbek yapmışlar adamlara bak ya. Gelmişiz geçmişiz. Şurası da şey. Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin ana giriş kapısı olan Cümle Kapısı'na geldik arkadaşlar.
Hemen dergaha girince karşımıza ilk altın anlamına gelen nadar avlusu çıkıyor arkadaşlar. Hacı Bektaşi Veli Külliyesi 3 avludan oluşur. Bunlar nadar, dergah, hazret avlusu. Cümle kapısından girilen ilk avlu altın avlu anlamında nadar avlusu ismiyle tanınmıştır. Uzaktan gelen birçok ziyaretçinin ağırlandığı bu külliyede nadar avlusu, yolcuların ihtiyaçlarına cevap veren bölümlerin yanı sıra bazı servis birimleriyle kuşatılmıştı. Bu avlu geniş bir bahçe görünümünde olup, girişin solunda bulunan at evi ile sağ taraftaki ekmek evinden günümüze herhangi bir kalıntı gelememiştir. Meydanın sağ duvarının sonunda Üçler Çeşmesi ve avlunun tam karşısında dergah bölümüne girilen Üçler Kapısı bulunuyor. Nadar avlusunu kuzey yönünde sınırlayan duvarda dergah avlusu adındaki ikinci avluya açılan Üçler Kapısı. Bu kapının ardında da meydan havuzu yer almaktadır. Dergah avlusundayız arkadaşlar. Üçler Kapısı'nın ardındaki sahanlığın yanlarından üçer basamak ile avlu zeminine inilmekte. Basamakların arasında meydan havuzu yer almaktadır. Dergah avlusunun doğu yönünde aşevinin önünde 5 adet, mescidin önünde 3 adet, batı yönündeki meydan evi, kiler evi, Dedebaba Köşkü manzumesinin önünde de 7 adet olmak üzere sivri kemerlerden oluşan revaklar uzanmaktadır. Kesme taşla inşa edilen ve kare kesitli payelere oturan bu revaklarda 3, 5, 7 gibi Bektaşi sembolizminde önemli yerleri olan sayıların kullanılmış olması tesadüf eseri değildir. Aşevi Köşkü'nün altındaki eyvanda yer alan Arslanlı Çeşme, enine dikdörtgen bir cepheye sahiptir. 4 kademeli olarak tasarlanmış olan çeşme nişi, sarı ve kırmızı renkli kesme taşlarla alternatif olarak iç içe örülmüş 6 adet sivri kemere sahiptir. Nişin merkezinde, çeşmeyi 1853-54 yılında ihya eden Kara Fatma Hatun'un Mısır'dan getirttiği söylenen arslan heykeli yer alır. Bu arslan heykeli, bulunduğu külliye bağlamında düşünülecek olursa Allah'ın arslanı Hazreti Ali'yi temsil etmektedir. Heykelin tepesinde ise Ya Ali ibaresiyle Zülfikar tasviri bulunmaktadır. Aşevi bölümüne gireceğiz arkadaşlar. Aşevi, Pir evinin en itibarlı ocağı olan ve tarikat teşrifatında Dedebabadan sonra ikinci sırada yer alan Aşevi babasının denetiminde bulunan bu bölüm, fonksiyonel ve sembolik nitelikli mimari unsurların ilginç bir sentezini sunan tasarımı ile dikkati çeker. Aşevi'nin simetri ekseni üzerinde dergah avlusunun doğu revakına açılan dış kapı, bunu takip eden 2 koridor ve yapının doğu duvarında, Bektaşi tarikatı ile Yeniçeri Ocağı'nın alametlerinden olan Kara Kazan'ın yer aldığı ocak sıralanmaktadır. Dış kapı, ardındaki koridoru aydınlatan kemerli bir tepe penceresiyle, ikinci koridorun girişindeki kapı ise 1560-61 tarihli inşa kitabesiyle taçlandırılmıştır. Hasta türbünün mutfağı arkadaşlar, dergah mutfağı. İkinci koridorun bitimindeki kapı ocakların bulunduğu ana mekana açılmaktadır. Bu kapının da üzerinde bir teslim taşı bulunur. Aşevi Baba Odası. Şimdi de meydan evini geziyoruz arkadaşlar. Bu da dergah avlusunun hemen solunda oluyor. Burası da meydan eviymiş arkadaşlar. Meydan evi ile buna bitişik olan diğer birimlerin mihman evi ve kiler evi, avlu yönündeki doğu duvarlarında kesme taş, diğer duvarlarda moloz taş örgü görülmektedir. Meydan evinin önündeki sofanın kapısı dergah avlusunun batı revakına açılır. Kapının dikdörtgen açıklığı, içeri ancak eğilerek, niyaz edilerek,
girilebilmesi için açık tutulmuştur. Dergah döneminin en önemli bölümlerinden biridir. Kitabesinden anlaşıldığına göre, miladi 1367-68 yılında Sultan 1. Murat tarafından yaptırıldığını ve sultanın ahi ünvanını kullandığını görüyoruz. Meydancı Baba odası giriyoruz arkadaşlar. Şimdi de 3. avlu olan dergahın 3. avlusu, türbe avlusuna giriyoruz arkadaşlar. Türbe avlusunda türbeler var. İlk önce sağdaki türbeden, Balım Sultan Türbesi'nden başlayalım. Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde türbelerin ve kabirlerin bulunduğu Hazret Avlusu, külliyenin 3. avlusudur. Buraya, üzerinde teslim taşı bulunan ve basık kemerli altılar kapısından girilir. Balım Sultan Türbesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen yanımda kabir alanı var. Adı Derviş Mezarlığı. Balım Sultan, Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaş-ı Veli'den sonra 2. pir kabul edilir. Asıl adının Hızır Balı olduğu sanılır. Hakkında doğrudan belge bulunmadığı için bilgiler sözlü ve yazılı rivayetlere dayanmaktadır. Soyu konusunda farklı görüşler vardır. Kimileri onu Hacı Bektaş'ın yol evladı olarak görürken, Çelebiler kolu onun gerçek soyundan geldiğini savunur. Bazı kaynaklar, annesinin Sırp prensesi olduğunu bile iddia etmektedir. Şu an Alevi Bektaşi tarikatının kurucusu Balım Sultan'ın türbesindeyiz. Osmanlı-Safevi mücadelesinin yoğunlaştığı dönemde 2. Bayezid ile yakın ilişkisi sayesinde Dimetoka'dan Hacı Bektaş dergahına getirilmiş ve 1501'de tarikatın başına geçmiştir. Bu sayede Bektaşilik Osmanlı yanlısı bir tutum benimsemiş, Safevi etkisinden uzak tutulmuştur. Balım Sultan, tarikatı yeniden teşkilatlandırmış, mücerretlik erkanı, 12 imam kültü ve Hak Muhammed Ali anlayışı gibi uygulamaları sistemleştirmiştir. Şii ve Hurufi unsurları kontrollü biçimde tarikat yapısına entegre etmiştir. Bu nedenle Bektaşiler ona büyük saygı duyar ve Balım Niyazı adlı bir erkanla onu anarlar. Günümüze ondan kalmış herhangi bir yazılı eser bulunmamaktadır. Arkadaşlar bu ağaç 90'lardayken gelmiştim bir ara, tekrar yakın olduğu için dilek ağacı olarak kullanıyorlardı. Temizlemişler şükür ki. Bu bir dut ağacı belli ki, baksana dutları bile üzerinde. Yani yarısı kurumuş ama diğer yarısında dut çıkmış. Kara dut. Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin ve diğer dervişlerin bulunduğu türbeye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine bir dut ağacı. Türbenin sağında ve solunda dergahta vazifeli olan babaların kabirleri var.
Hacı Bektaş-ı Veli, asıl adı Muhammed Bektaş olan, 13. yüzyılda yaşamış, Horasan'ın Nişabur kentinde doğmuş büyük bir İslam alimi ve evliyadır. Doğum tarihi kaynaklarda 1209 veya 1210 olarak belirtilmekle birlikte, vefatı genellikle 1271 olarak kabul edilmektedir. Soyu Hazreti Muhammed aleyhisselam ve Hazreti Ali'ye dayandırılmaktadır. İlk eğitimini Nişabur'da alarak Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrenmiş, dönemin ilimlerini tahsil etmiş ve Horasan'da bizzat Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesinden eğitim almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi ve sosyal düzeninin bozulduğu, toplumsal huzursuzlukların arttığı 13. yüzyılda Anadolu'ya gelmiş, Amasya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere uğradıktan sonra Nevşehir'e bağlı Sulucakarahöy'e, günümüz Hacı Bektaş ilçesine yerleşmiştir. Burada bir ilim ve öğretim merkezi kurarak çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, Anadolu kültürünü ve insanının geleneklerini özümsemiştir. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni gezdik. Şimdi bir de ilçenin içerisini gezelim. İlçede neler var neler yok bakalım. Görelim. Bu bölüm buraya kadardır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Hacı Bektaş ilçesini gezeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.